Herkese merhaba. Bana bir soru geldi. Bununla ilgili çok kısa bir yayın yapmak istedim. Atakların sokakta insanların içinde gelmesi korkusu. Burada bahsettiğimiz ataklar hem korkuyla ilgili hem kaygıyla ilgili hem de vesveselerle ilgili olan ataklar olabilir. Yani takıntı olur, panik atak olur, anksiyete dediğimiz durum olur. Hepsini kapsıyor arkadaşlar. Hepsine cevap vermiş olacağım. Şimdi bir kısmımız aslında evde yalnız kalmaktan korkuyoruz. Yalnız başımıza bu ataklar gelirse ne yapacağız diye korkuyoruz. Bir kısmımız da insanların içinde böyle bir şey başımıza gelir diye korkuyoruz. Aslında hiçbirinden farkı yok. Hepsi korku. Korku ne? Bir duygu. Korku bizi korumaya çalışıyor. Biz bunu önce bileceğiz. Yalnız olduğumuzda kimsenin bize yardım edemeyeceği düşüncesine kapılabiliriz. İnsanların içinde olduğumuzda da insanların bundan haberdar olmasını belki istemiyor olabiliriz ya da öyle görünmek istemiyor olabiliriz. O duruma düşmek istemiyor olabiliriz. Ya da insanlar bize yardım edemez diye düşünüyor olabiliriz. Bunun gibi çeşitli sebepler olabilir. Öncelikle sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Siz eğer bundan kaçınmaya çalışırsanız, gelmesin diye düşünürseniz, şu anda gelmemeli diye düşünürseniz daha çok gelmeye meyilli hale getirirsiniz arkadaşlar. Kaçmıyorum, korkmuyorum, savaşmıyorum telkinini zaten biz bu yüzden yapıyoruz. Beyniniz sizi korumaya alacak. Diyecek ki ya şimdi gelirse, ya şu anda bu kalabalıkların içinde gelirse ne yapacaksın? Bu noktada beyniniz sizi kaygı ve korku üreterek korumaya çalışacak zaten. Beynin esas görevi zaten bizi korumaktır. Siz nerede olursanız, hangi anda olursanız olun, ataklarınızı bekleyeceksiniz arkadaşlar. İster sokakta, ister arkadaşınızın yanında, ister çok kalabalık bir ortamda, ister yalnızken evde, her nerede olursanız olun ataklarınızı her zaman bekleyeceksiniz ve her zaman davet edeceksiniz. Ataklarınız yokken zaten bunları bekleyeceksiniz. Ona göre telkinlerinizi yapacaksınız. Buna yönelik bir kaygı veya korku oluştuğunda ise ataklarınızı o an davet edeceksiniz arkadaşlar. Gel zaten bekliyorum diyeceksiniz. Nerede olursam olayım gel. Hiç fark etmez. Ayrıca şöyle bir şey var. Biz insanların yanında bunun başımıza gelmesinden çekiniyoruz. Ben de bunu çok yaşadım. Bunu içimize yaşayabiliyoruz. Yani dışarıya yansıtmıyoruz. Şu anda bir atak geçiriyorum diyemiyoruz insanlara karşı. Ya o anda bayağı ilerlemiş olması gerekiyor. Artık dayanılmayacak düzeye gelmiş olması gerekiyor. Ya da hop oturup hop kalkıyoruz. Bir şekilde yani oradan kaçmak istiyoruz. Zaten panik atak dediğimiz şey savaş ya da kaç modudur. Yani hatalı bir tehdit algılıyor beyin. Savaş ya da kaç moduna geçiyor. Örneğin sizi bir köpek kovalasa. Bu sistem devreye girmek zorunda arkadaşlar. Bu sistem devreye girmezse sizi kaçmaya hazırlamayacaktır. Ya da savaşmaya hazırlamayacaktır. Bu sistem aslında kriz anlarında çok gerekli bir sistem. Sadece yanlış zamanda devreye giriyor. Yani gelir mi, gider mi diye korktuğumuz anlarda da biz aslında bunu çağırıyoruz, davet ediyoruz bir nevi. O nedenle her zaman davet edeceksiniz. Örneğin kalabalıklar içindesiniz. Hiç fark etmez nerede olduğunuz. Sokakta yürüyorsunuz diyelim. Sizi yoklar gibi olduğunda hemen davet edeceksiniz. Ama öyle korka korka değil. Gel ya gel bekliyorum zaten. Ben senin belirli bir amaca hizmet ettiğini zaten biliyorum. Hatalı kodlanmalarımdan dolayı olduğunu biliyorum. Şu anda gerçekten bir tehlike veya tehdit yok. İstediğin zaman gel. Benim umurumda bile değilsin. Bu tarz cümlelerle atakları davet edin. Ama bunu gelmesin diye yapmayın. Yani kaçınmayın. Bir önceki videoda bahsettiğim konu içten içe kurtulmaya çalışmayın. Kurtulmak için bunu yapmayın. Bunu uygulaması evet zor. Biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Elbette ki bir tarafınız ataklardan korkacak. Bu çok normal. Zaten korku sizi koruyor o anda. Bu ayrı. Ama o korkuya rağmen cesur olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani korkabilirsiniz. Korkmanızda hiçbir anormallik yok. Korkacaksınız zaten. Ama kaçmıyorum, korkmuyorum, savaşmıyorum diyerek bu telkinlerle biz olayın seyrini bambaşka bir yere çevirmiş oluyoruz aslında. Atağın gelmesinden korkacağımız yerler zaten bizim en çok çekindiğimiz yerler. Dışarısı olur ya da evde yalnızken olur. Hiç fark etmez. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. Zaten olay tekrar olur mu olayı? Yani tekrar olur mu dedikçe biz onu davet etmiş oluyoruz. Çünkü sürekli beyin bir tehdit var sanıyor. Tehdit var sandığı için savaşılması ya da kaçılması gereken bir durum var sanıyor ve sizi koruma programına aktif ediyor. Olay tamamen bu. Yani sizin aslında korkacağınız, kaçacağınız hiçbir şey yok. Mekanizma olması gerektiği şekilde çalışıyor. Sadece tehdit algısı yanlış. Anksiyete olur, takıntı olur, hiç fark etmez. Tepki aynı. Çağırıyoruz. Takıntıya da bir örnek vereyim. Mesela misafirliktesiniz, elinizi 10 kere yıkayasınız geldi gibi. Bakın çok basit bir örnek. Olumsuz diye tanımladığımız düşünceler aslında. Bu düşünce gelir gibi olduğu an düşüncenizden kaçmayın. Beyin düşüncenin evidir. Bunu her zaman kendinize hatırlatın. Sen sadece bir düşüncesin. İstediğin zaman gel. Umurumda bile değil. Ben elimi ha 2 kere yıkamışım ha 10 kere yıkamışım. Bir farkı yok ki zaten.
Kaldı ki benim mikroba da ihtiyacım var. Ben burada elimi 10 kere yıkasam ne olacak? Temizlik sadece elde mi bitiyor? Belki yüzümde de göremediğim pislikler var. Belki tenimde de var göremediğim pislikler. Bunu bilemem ki, öyle değil mi? Kaldı ki bunlara da ihtiyacımız var zaten. O nedenle sen bir düşüncesin. Ben seninle ilgilenmiyorum. Ben şu an keyfime bakıyorum. Şu anda hiçbir tehdit yok. Şu anda benim elimi 10 kere de 100 kere de yıkamamı gerektirecek hiçbir şey yok. İstediğin zaman gel. Hiçbir şekilde savaşmıyorum diyeceksiniz. Bakın bu ve benzeri şeyler. Velhasıl arkadaşlar, bunları yapmak size zor gibi görünebilir. Ama zor da olsa bunu yapmanız gerekiyor. Bir şekilde yapın. Bunu yaptıktan sonra o yalancı kabadayının geri adım attığını göreceksiniz ve daha şevkle uygulamaya başlayacaksınız. Yani o bir kırılma noktası var. O kırılma noktalarını aştıkça zaten gelemez olacak kapınıza. Gelse de sizi etkileyemez olacak. O nedenle arkadaşlar, korku, kaygı hiç fark etmez. Her yerde gelebilir. Her şekilde gelebilir. Ataklar hiç fark etmez. Her yerde gelebilir. Her an gelebilir. Her an bekleyeceğiz. Her an hazırlıklı olacağız. Öncesinde hazırlık yapacağız. Kuşanacağız. O anda hazırlık yapmaya zaten vakit yok. Öncesinde yapacağız. Askeri eğitim gibi düşünün. Gerekli eğitimleri alacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. Bir savaş anında ona göre şekil alacağız. Ama hiçbir eğitim almadan sadece savaşa dan diye girerseniz zaten olmaz. Onu yönetmekte zorlanırsınız zaten. O nedenle öncesinde bekleyeceksiniz. Öncesinde hazırlık yapacaksınız. Ne gerekiyorsa yapacaksınız. Nerede geldiğinin, ne zaman geldiğinin bir önemi kalmayacak. Zaten sizi en çok zorlayan yerde gelmeye çalışacak. Yani bunun olayı bu yabancı kabadayının. Yani en rahat tepki vereceğiniz anda gelmeyecek zaten. Ben bekliyorum mesela, çağırıyorum. Ne zaman çağırsam gelmiyor. Ama ne zaman böyle beni gafil avlayacak, o zaman böyle bir yoklamaya başlıyor. Ben bu zamana kadar ne zaman davet ettiysem hiçbirinde gelmedi, biliyor musunuz? Böyle bir gelir gibi oluyordu falan. Ben hemen diyordum gel, yani gel, bekliyorum zaten diyordum. Ya gelemiyordu, geri gidiyordu ya da eskisi kadar etkileyemiyordu. Yani o eski tahribatı yaratamıyordu bende. Zaten böyle kedi gibi beslenemedikçe gelince alamadıkça ne yaptı? Gelemez oldu mesela. Umarım ifade edebilmişimdir. Yine sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle sevgiler.